Dünyayı nasıl değiştirebiliriz? Yani biz, sıradan insanlar, ne yapalım? I want you to build an ark. You want me to build an ark. Bir ark, gemi. Şöyle bir uzay gemisi mi? Dünyayı değiştirmeye çalışanlar böyle şeyler yapıyor da. Ama biz ne yapalım? Sıradan insanlar. Ark nasıl yapılır? Bunun bir yolu, yöntemi, bir kitabı falan var mıdır? Hayır. Çoğumuzun gücü buna yetmez. Böylesine büyük bir şeyi inşa edip canlıları kurtarmaya çalışmak bizi aşar. Bunun başka yolları da olmalı. Çekilen acılar karşısında bizim de yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Fiziksel bir acı yaşadığınızda beyninizin belirli bir bölgesi aktive olur. Fakat sadece bununla kalmaz. Eğer ben sizin bu acıyı çektiğinizi görürsem benim beynimdeki aynı bölgede de aynı aktivite meydana gelir. Sanki birbirimize görünmez bir şeyle bağlıymışız gibi. Aslında bu benzetme pek de yanlış değil. Çünkü insanlık olarak hayatta kalabilmek için topluluklar kurduk. Ateşin başında toplandık, hikayelerimizi paylaştık. Başkalarının deneyimlerini kendi deneyimimiz gibi algılamayı öğrendik. Öğrendik ki kendi başımıza gelmek zorunda kalmasın. Paylaştıkça daha akıllı, daha güçlü olduk. Bugün de öyle bir gün. Bugün paylaşma günü. 2012 yılından beri her Kasım ayının son salı günü bir toplumsal farkındalık yaratmak için hep birlikte paylaşıyoruz. Bu yıl 90'dan fazla ülkede kutlanacak. Öyle paylaşmak deyince de hemen aklınıza sadece maddi şeyleri paylaşmak, para vermek, bağışta bulunmak gibi şeyler gelmesin. Elbette onlar da önemli ama kim ne sunabiliyorsa, bu bazen bir zaman ayırmaktır, bir yeteneğini paylaşmaktır, bazen de sevdiğimiz birini arayıp sormak, yüzünü güldürmektir. Yolda yürürken bir selam vermektir, bazen de bir bilgi paylaşımı yapmaktır. Hatırlayın 2023 Şubat ayında çok acı bir felaket yaşadık. Yaşadığımız o acı daha çok sıcakken bilim gönüllüleri olarak bir araya geldik ve aralıksız günlerce yayın yaptık. 99 saat 59 dakika oldu. O zamanlar söylediğimiz bir şey vardı. Bunun uzun soluklu bir yardım maratonu olması gerektiği. Yeniden bir şekilde toparlanacağını düşünüyorum. Çok uzun zaman alacağını da biliyorum. Paylaşmayı kişisel bir erdem ve toplumsal bir kültür haline getirmeyi. Birbirini gerçek hayatta hiç tanımayan, sadece gıyabında duymuş kişiler bir gün içerisinde bir araya gelip kocaman bir grup oluşturdu. Biz de onu yaptığımızı ve çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Burada farklı alanlardan gönüllüler gece gündüz demeden bilgilerini paylaştılar. Şu anda mesela ilk yardım öğretiyoruz. Türkiye Acil Tıp Derneği ve AstraZeneca ile birlikte lise öğrencilerine ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Bunlardan bazıları öğrenci kardeşlerimizdi. Aslında bizim onlara destek olmamız gereken öğrenciler bize destek olmak için oradaydı. Bir öğrenci arkadaşımız 450 lirası olduğunu ve 400 lirasını buraya bağışladığını iletmiş. Herkes yani çok ciddi emek sarf ettiler. Ne yapabiliriz dediler, uyumadılar, bildiklerini anlattılar, anlatmak istediler. İstediler ki bunlar anlaşılsın, bir daha yaşanmasın. Gençlerimiz mühendis olacak, doktor olacak, mimar olacak ve bizleri kurtaracak. Tıpkı o ateşin başındaki sohbetlerimiz gibi. Kesintisiz bir yayınla bağış toplamaya devam ettiler. Gerçekten öyle bir ekip var ki arkada. Biz hiç yüzlerini görmüyoruz, sesleri çıkmıyor ama orada tık 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 gece yarıları işler yapıyorlar. İşte bu yayınlarda Turkish Philanthropy Funds aracılığıyla toplanan bağışlar pek çok sivil toplum kuruluşunun da işbirliğiyle birçok yüreğe dokundu. Fakat bunları yapabilmek için böyle felaketleri beklemek gerekmemeli. Ateşin başındaki o sohbetlerimizden bir şeyler de öğrenebilmeliyiz. İşte bu yüzden bugün var. Yani paylaşma günü. Gerçek iyileşme yolu sadece acil yardımdan ibaret değil. Toplumsal direnç ve güçlendirme açısından köşe taşı olan eğitim de çok önemli. TPF olarak geleneksel eğitimi desteklerken aynı zamanda yaşam becerileri eğitimini de düşünmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz zaten paylaşmayı çok seven bir toplumuz. İyilik et, denize at, balık bilmezse Halik bilir diye bir atasözümüz bile var. Sokak hayvanlarına bile olan sevgimiz, yiyeceklerimizi onlarla paylaşmamız, İstanbul'un kedileri bu yüzden tüm dünyada biliniyor. Çünkü paylaştığımızda sadece karşı tarafı mutlu etmiyoruz, aynı zamanda biz de mutlu oluyoruz. Tıpkı karşı taraf acı duyduğunda bizim de o acıyı hissetmemiz gibi. Mutluluğu da paylaşıyoruz. Birken iki oluyor. You want to know how to change the world, son? One act of random kindness at a time. Evet, ark sadece gemi anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda iyiliğin bilimsel bir açıklaması. Act of random kindness. Yani ark, gelişigüzel iyilik yapma eylemi demek. One act of random kindness. Her gün bir ark yapmak yalnızca stresi, anksiyeteyi, depresyonu azaltmıyor,
Aynı zamanda hem sizin hem de iyilik yaptığınız kişinin vücudunda mutluluğunuzu arttıran hormonlar dolaşmaya başlıyor. Daha sakin, daha huzurlu, daha sağlıklı hissediyorsunuz. Üstelik paylaşmak bulaşıcı. Birisi size bir iyilik yaptığında yaşadığınız mutlulukla siz de başkalarına bir iyilik yapmak istiyorsunuz. Bir ark başlatıyorsunuz. Ondan ona sıçrayan, kelebek etkisi gibi. Burada yaptığınız ufak bir etki dünyanın ta öbür ucunda bambaşka birinin hayatına dokunabiliyor. Üstelik düzenli olarak ark yapanlar daha çok arkadaş ediniyor, daha büyük bir çevreleri oluyor. Yardıma ihtiyacı olduklarında da daha az yalnız hissediyorlar. Her şeyin en başındaki o ateşbaşı sohbetlerini düşününce ne kadar da manalı değil mi? Bir aradayız çünkü bir aradayken daha güçlüyüz. Paylaşıyoruz çünkü paylaşmak çoğaltıyor. Öğreniyoruz. Daha akıllı canlılar haline geliyoruz. Mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz, daha sağlıklı hale geliyoruz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak önce kendimizden başlayalım. Maddi gücümüz ölçüsünde bağış yapalım ama manevi gücümüzü de küçümsemeyelim. Gelin bugün paylaşma gününde bir ark başlatalım. Yolda yürürken tanımadığımız birine güler yüzle bir günaydın diyelim. Akşam yemeğinde paylaştığımız sofrayı hazırlayanlara bir teşekkür edelim. Bildiğimiz bir şeyi küçük de olsa paylaşalım. Birbirimize zaman ayıralım. Kibar olalım. Yeter ki bir yerlerden başlayalım. Bugün buna başlamak için çok güzel bir gün.